o zaman işte tartışılıyordu. Evet, evet. Fotoğraf sanat mı değil mi? Değil mi? Ressamlar hiçbir zaman fotoğrafçılığı sanat olarak kabul etmek istemediler. Bu uzun yıllar sürdü. Grup 2'yi kurduk. Evet. 8 arkadaşım. Bir grup 5 var. Bir de grup 2 var. Fotoğraflarda görünüyor o detaylarda. Evet. Göl hikayeleri var mesela. Tabii. Mesela kış günü Sabancı Gölü'nde fotoğraflarım var. Yerde kar var. Göl kıyısına niye gidilir? Evet. Değil mi? Fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Fotoğrafı çekerken kendi kadrajınızın içine o hareketi yerleştirme şansınız varsa o güzel bir harekete sahip bir fotoğraf olur. Aysun Öz'de Başka Şeylerden merhabalar. Bugün çok özel bir konuğum var. Sizi çok önemli bir fotoğrafçıyla tanıştıracağım. Şimdiye kadar kendisini çok iyi saklamış diye düşünüyorum. Biz de keşfetmekte geç kalmışız diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman aslında çeşitli sergilerle hayatımıza girmiş ama dediğim gibi kendini çok iyi saklamış. Evet, Feruz Ertürer'den bahsediyorum. Çok önemli bir fotoğrafçı. Feruz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Öncelikle sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Çünkü sizin yakında piyasaya çıkacak fotoğraf kitabınızı gördüğüm anda ve karıştırdığım anda dedim ki müthiş fotoğraflar ve şimdiye kadar biz Feruz Bey'i niye tanımamışız diye. Fakat sonra hikayenizi okuyunca niye tanımadığımızı anladım. Çünkü siz kendinizi saklamışsınız bizden. Müthiş bir fotoğraf kitabı geliyor. Belki fotoğraf kitabı yayınlanmış olacak röportajımız yayınlandığında ve bir de sergi geliyor. Çok da etkileyici bir sergi olacağına eminim. Çünkü ben PDF'den görüyorum şu anda o fotoğrafları. Serginin duvarlarında müthiş olacağına eminim. Ama Feruz Bey, kendinizi biraz anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü sizin çok güzel, çok naif bir hayat hikayeniz var ve hayat hikayenizin merkezinde hep fotoğraf varmış. Hatta siz fotoğrafın içine doğmuşsunuz çünkü babanız sokak fotoğrafçısıymış. Evet, fotoğrafçı Ahmet'in oğluyum. Babamın kendi meziyetleriyle, disiplinleriyle ama bunu bize söyleyerek değil. Çok değişik bir insandı. Fotoğraf, tabii seyyar fotoğrafçıydı. Fotoğrafçı Ahmet, çarşıda çalışan bir seyyar fotoğrafçıydı. Ama evde annem hakimdi. Çok babamla konuşamazdık. O geç gelir, erken giderdi. Ama geldiği zaman da mesela şimdi ben de yemeğe düşkünüm. Zaman zaman evde de yaparım ama babam da olduğu zaman yapardı. Tabii 3 erkek kardeştik. Bir annem evde yalnız, 3 erkeğe bakan Huriye Hanım. Annenizin işi zormuş. Nur içinde yazsınlar. Tabii dediğiniz gibi fotoğrafın içine doğduk. Evde her şey fotoğraftı. Babam, yani ben kendimi anlatırken babamı da anlatmak istiyordum. O seyyar fotoğraf makinesiyle loğusa fotoğrafları evin içinde çekilirdi. Loğusa yatağında ama bir şekilde çekerdi. Evet. Ondan sonra babamla hatıralarımız güzeldir. Bir fiskesi yok. Öyle ama disiplin var her zaman. Tabii. Eskiden öyleymiş hayat biraz da. Babalar her ne kadar annelerin lafı geçse de, kadınların lafı geçse de günün sonunda ama babalar daha uzak durulan, biraz daha böyle daha sert mizaçlı olurmuş. Evet. Sizde de biraz öyleymiş ama babanızın o fotoğraf aşkı size de geçiyor. Dediğiniz gibi belki size fotoğrafın tekniklerini birebir öğretmekle değil de siz izlemekle öğrendiniz zannediyorum. Tabii. Şimdi babamı işte ben okuldan, sanat okulu Adapazarı merkezde, ev biraz daha kıyı tarafta. İşte akşam gelirken babaya uğra, gelecek bir şeyler varsa ben evin en küçük oğluyum. Bütün şeyler bende. Evet. Feruz getir, Feruz götür gibi. Küçük çocuk olmanın dezavantajı. İşte babama uğrardım. Uğradığım zaman da mesela bir fotoğraf çekimini anlatayım isterseniz. Evet. Gördüğüm. Öbür tarafta bir fotoğrafçı çektiği kişiyle kavga ediyor.
İşte nasıl çekmişsin bu çok kötü fotoğraf? O da cevap veriyor fotoğraf çekiyor. Zaten mahkeme suratı gibi yüzüm var. Daha ne çıkacaktı? Ama babam bu tarafta bir fotoğraf çekerken ilk önce kişiyi düzeltiyor. Gidiyor başının duruş şeklini elleriyle böyle yapıyor. Bakacağı noktayı gösteriyor. Şuraya bakacaksınız diyor. Ben diyor çekim hareketini yaptığım zaman da kıpırdamayacaksınız diyor. Ondan sonra çekimini yapıyor. Tabii burada çekeceğiniz kişiyle konuşmak. Şimdi ben o taktiği kullanıyorum. Tabii portrelerim yok ama meydana çıkacak portrelerim var. Susaklı duruyorlar. İlk önce kişiyi fotoğraf çekilecek hale getirmeniz gerekiyor. Evet. İşte babam da bunu yapardı. Düzeltirdi saçını, şeyini. Hatta verirdi tarağını cibinden çıkarır. Tara Evet, derdi tabii. kişiye. Ondan sonra buraya bakın derdi. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ondan sonra objektifi kapardı. Ve tabii ilk önce negatif çekiliyor o şeylerde. Negatif çıktıktan sonra bir ince kalemi var. Negatif üzerinde rutuş yapıyordu. Aa, Tabii rutuşlarını da yapıyordu, düzeltiyordu. Ondan sonra pozitife geçiriyordu. geçiriyordu. Abim tabii Abiniz de Mümtaz abim fotoğrafçı. fotoğrafçı oldu. Grup 5 anlatırım uzun hikayeler var. Yani günlere sığmayacak Evet, kadar evet. fotoğrafın içinde yaşadım. Siz tabii Adapazarı'nda doğdunuz, Adapazarı'nda. büyüdünüz. Babanız da, yani ailece Evet, Adapazarı'nda evet. yaşıyordunuz. Adapazarı'nda bir fotoğrafçının oğlusunuz bir taraftan. Tüm bunlar orada gelişiyordu. Aslında şimdi o Adapazarı'nda doğmuş bir çocuk, evet sanat okulunda okumuşsunuz. Evet. Sonra teknik ressam olarak yıllarca kamuda çalıştınız. Evet. Ama hep içinizde fotoğrafçılık aşkı varmış. Ve sizin fotoğraflarınıza baktığımızda da o yıllarda genelde belgesel fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı ön planda. Evet. Şimdiki gibi o soyut fotoğraflar, grafik temalar falan yok. Fakat sizin gözünüz hep soyutlarda, grafik detaylarda, toprağın çatlağında ya da ayaklarını duvardan sallayan ayakkabılarda. Yani çok değişik detayları, bayram yerleri, şehir meydanları, çocuklar. Varil, Evet, evet. Siz yani kar bambaşka yağmış, yerden. ne alaka Evet. değil mi? Evet. Ama işte renkler, o siyah beyazın hareketleri. Şimdi fotoğrafçılıkta ilerledikçe öyle diyelim, o gün bile o hareketlerin bir yerde yerleştiğini, beni kendine artık bunu çek dediği bir hal oluyor. Mesela oradaysanız bir fotoğrafı çekersiniz. Evet. Benim bu bir deyimim. Çektiyseniz oradaysınız demektir. Evet. Evet. Biri tesadüfen çekilen fotoğraflar, biri de kurguyla çekilen fotoğraflar. Bir yere gidiyorsunuz, oranın fotoğrafını çekmek istiyorsunuz veya fotoğraflamak istiyorsunuz. Fotoğraf seyahatlerinde de çok bir şey vardır. Hemen herkes kaybolur. Şu saatte şurada buluşacağız diye bir yer belirlenir. Ondan sonra herkes kendi kendine gider ve kendi fotoğraflarını çeker. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi fotoğrafçı bir aileye doğuyorsunuz. Abiniz de fotoğrafçı oluyor. Siz de fotoğrafa belki hani meslek olarak seçebilirdiniz ama o anki şartlar teknik ressam olarak kamuda görevlisiniz. Şimdi en başına başlarsak işte ilkokulda mesela saçları hiç kesilmeyen bir çocuktum. Yani kıvırcık, daha çok kıvırcıktı böyle. Ondan sonra bu şimdi özel bir hal tabii. Ortaokula, klasik ortaokuluna bir A sınıfı Fransızca olarak başladım. Evet. Klasik ortaokula. Burası Fransızcayı siz mi seçtiniz? hayatımın dönüm noktasından bir tanesi burası. Ben de sanat okuluna gideceğim dedim. Gittim sanat okuluna kaydımı yaptırdım. Tabii birinci sene bir iftihardayım. Ya çok istiyorsunuz çünkü. Hayatımda ilk güzelliklerin başladığı bir dönem oldu. Hocalar şeyler ama tabii birinci sınıfta zaten klasik ortaokulda okumuşum.
derslerin hepsinden geçmişim. Tarih, coğrafya, fizik, kimya yoktu birinci sınıfta. Ondan sonra sanat okulunda da lisan yoktu o zaman. Şimdi var tabii okulların lisanları, sanat okullarının. İkinci sınıfta basketbolla tanıştık. Tabii sizin sporcu bir yönünüz de var. Hayatımın bir dönem noktası da orası oldu. Başladı. O 20 sene sürdü. Aslında spor hayatınızın çok önemli bir noktası. Uzun yıllar hakemlik Tabii. yapmışsınız. Lisanslı hakemlik yapıyorsunuz. Milli basketbol hakemliği. Milli basketbol hakemliği. Bu çok önemli bir şey. Bu kadar uzun yıllar devam ettirmek. Peki bu sporcu yönünüz fotoğrafa nasıl yansıdı? O disiplin açısından Şimdi işte ya da bakış açısıyla. O arada tabii hem iş hayatındaki teknik ressamlığım, tamam Jüpiter'im hep yanımda olurdu ayrı konu ama çok şeyim olmazdı, çekim şansım. İşe gidiyoruz, işten çıkıyoruz, spor salonuna geliyoruz, spor salonundan eve gidiyoruz, evden çıkıyoruz, sabah işe gidiyoruz. Evet. İşten çıkıyoruz, spor salonuna geliyoruz, böyle geçti. Evet. Anca işte balıkta, şeyde göreceksiniz, orada da vardı hep şeyler, deniz kıyısı, balık tutan çocuklar. Tabii onlar özel gezi fotoğraflarımız. Evet. Ya siz bu kadar hem bir taraftan teknik ressamlık yapıyorsunuz, bir devlet dairesinde hem hakemlik yapıyorsunuz. Bir taraftan da gezilere katılıp fotoğraf çekiyorsunuz. Bu zaman ayırmak da kolay bir şey değil. Evet. 3 çocuğunuz var bir taraftan da. Şimdi Mümtaz abimin Grup 5 grubunu kurduktan sonra fotoğraf gezileri çoğalmaya başladı. Evet. Yine orada abinizin de bir öncü durumu var. Tabii. İlk önce babam, sonra abim. Özellikle o gezilerde mi siz aslında daha çok gönlünüzü kaptırmış oldunuz? Evet. Abimin fotoğrafhanesi var ama sanat o zaman işte tartışılıyordu. Evet, evet. Fotoğraf sanat mı değil mi? Değil mi? Evet. Ressamlar hiçbir zaman fotoğrafçılığı sanat olarak kabul etmek istemediler. Bu uzun yıllar sürdü. Tartışıldı, ama artık fotoğrafın bir sanat olduğunu da herkes sanat gözüyle bakıldığını, sanat gözüyle çizildiğini, nasıl fotoğrafçı Ahmet başınızı şöyle düzeltin şekliyle bir fotoğrafı da çekerken ilk önce ışığınızı, şeyinizi, her şeyinizi ayarlıyorsunuz. Kolay bir şekil değil. Yani ben biraz da ters ışık diye bir şey vardır siyah beyazda. Ona da çok düşünme. Orada tabii siyah beyazlar tam geliyor ters ışıkta. Evet. Şimdi tabii onu da merak ediyorum. Hazır siyah beyaz demişken siyah beyazdan renkliye de bir geçiş oldu hepimizin hayatında. Makinalarda. Sizin makinalarınız da hepsinin ayrıca bir geçiş hikayesi vardır. Evet. Ama ilk makinanız hemen yanınızda. Evet. Onunla çok uzun zaman çalıştınız sanıyorum değil mi? Evet. Kaç yıldır sizinle? Jupiter 2 bir Rus makinası. Bunu abimler stüdyoda satıyorlardı. Fotoşehir stüdyonun adı, Adapazarı Fotoşehir stüdyosu. Çok fotoğraf çekme şansım oldu. Şöyle, abimler fotoğrafhaneye toptan filmler alıyorlardı. Orada bu Jupiter 2'yi de satmaya başladılar. Ben de aldım, kendi paramla aldım ilk makine. İlk makine. Ondan sonra hediye gelmedi yani. Evet. Ama abimler her zaman uğradığımda Feruz sana 10 tane film ayırdık, al 5 tane film ayırdık, al derlerdi. Ben de filmleri cebime koyardım. O zaman tabii benim için artık kolay değil, bir filmde maliyeti tabii, var. Maliyetli, sonra onların banyoları tap edilip örnek kitapların alınması fotoğrafhanede bana kolaylık sağladı. Ben de filmlerimi verir, onların filmleriyle beraber banyoları yapılır. İşte örnek parça parça baskılar alınır falan. Tabii ki Grup 5 bu sanat fotoğraflarını çalışırken büyük boyutlu fotoğraflar. O zaman stüdyolarda çekilemiyordu. Ancak 18-24 yani 30-40'a bile zor geçildi. Ama Hüsnü Gürsel hocamın evinde banyosunda küveti vardı. Diğer fosfortit, diğer küvetleri de yine işte metrelik fotoğrafların basılması için ağaçtan
küvetler yapıp işçi naylonla kaplanıyor ve o şekilde yapılıyordu. Evet. Onlar da evlerde çalışılıyordu. Evet. Mesela benim de Grup 2'den anlatalım. Abimlerden sonra Hüsnü Bey'in oğlu Barbaros Gürsel'le beraber Grup 2'yi kurduk. Evet. 8 arkadaşım. Bir grup 5 var. Bir de Grup 2 2 var. Grup Evet. 2'de 2 kişi mi var? 8 kişiydik. 8 kişi. Grup 5'te kaç kişi var? 5 kişiydik. 5. O 5 olduğu için 5. Evet, Grup 5 2'de kişi. Bizimki Grup 2. 2. İkinci grup olduğu İkinci grup için. olduğunuz için. Tamam. İsim Şimdi- oldu. Tabii bu hatıra fotoğrafı çekmiyorduk. Evet. Siz bayağı doğaya çıkıp çeşitli alanlarda hem doğanda hem de Tabii. şehrin içinde, Tabii. şehrin merkezinde, Tabii. göbeğinde pek çok fotoğraf çekiyorsunuz. Temaları ortak mı belirliyordunuz mesela o gezilere çıktı? İşte kış fotoğrafı çekeceğiz ya da işte meydanda insan çekeceğiz. Belirli bir temanız var mıydı? Herkes kafasına göre mi çekiyordu? Tabii Kendi bakış herkes, açısına. herkes. Evet. Herkes. Ben tabii biraz da balıkçılığım var. Evet. Oraya da girmek isterim. Yani balık tutmaya meraklı, yüzmeye meraklı. Tabii Sabanca Gölü var, Çark Deresi var. İşte Sabanca'ya bağlı, ondan sonra Sakarya'ya dökülüp Karadeniz'e dökülen bir delta vardır böyle. Ondan sonra işte onun üstlerinde bir 5 köprü vardır falan. Uzun tarihsel hikayeleri var. Balığa giderken makinalarınızı yanınıza götürüyor muydunuz ya da makinanızı? Daha sonra götürdüm. Sonradan. Evet. Hep yanımda Çünkü oldu. Fotoğraflarda görünüyor Tabii. o detaylarda. Evet. Göl hikayeleri var mesela. Tabii. Mesela kış günü Sabanca Gölü'nde fotoğraflarım var. Yerde kar var. Göl kıyısına niye gidilir? Evet. Değil mi? Fotoğraf çekmeye Evet, gidiyoruz. bir de kalabalık grupla gidiyorsunuz, makineler, tripodlar. Yani Tabii. böyle çok güzel. O Yedi Göller'de. Yedi Göller mi orası? Orası Yedi Ha, Göller. Çok Tabii güzel. düşünün 60'lı yıllarda Grup 5 Yedi Göllere gidiyor. Evet. Grup 2 ve Grup 5'in İFSAK'la tanışması. İFSAK'ın da Grup 2 ve 5 ile tanışması var aslında. Adapazarı bir grup fotoğrafçıyla, hatta 2 grup fotoğrafçıyla İFSAK'ta tanışıyor. Burada da çok güzel, çok böyle hoş bir fotoğraf var oradan anı. Evet. İFSAK şimdi şöyle oldu. Orayı anlatayım. Hüsnü Gürsel tabii resim öğretmeni. Okulunda da Şinasi Boruççu hocası. Tabii Adapazarı'nda sergi açılınca davet ediyorlar. Şinasi Boruççu ve diğer yine hocalarından birisiyle beraber geliyor bizim sergimize. Hatta görmediğiniz fotoğrafların içinde onlar da vardır. Ondan sonra bu nasıl iş diyor. Biz diyor bir pilav günü bıraktık diyor. Burada Adapazarı'nda ama diyor çok farklı fotoğraflarla karşılaştık diyor. Öyle de bir anı var. Sonra tabii bu İFSA da o arada şey yapıyor. Onlar bir şekilde sonra İFSA hocalar gidin görün Adapazarı'nı diye davete geldiler. Ve biz de onlara Sabanca Gölü gezisi yaptık. O fotoğraf Evet, oldu. burada. Çok güzel bir topluluk var tabii. Evet. Tabii sizin özellikle kitabın bölümleri Adapazarı, bir şehrin hafızası, emeğin ritmi, bayram yerinde, göl hikayeleri, İstanbul fotoğraflarınız var, soyutlamalarınız var. Mesela Adapazarı bir şehrin hafızasında çok güzel çocuk fotoğrafları var. Evet. Çocuklar üzerine özellikle çalışmışsınız. Hayvanlarla ilgili çok güzel, mesela çok güzel bir at arabası fotoğrafı var. Orada da çok güzel grafik detaylar var. Evet. Aslında siz günlük yaşamı grafik detaylarla çok güzel harmanlayarak yansıtıyorsunuz. Evet. Işığı çok iyi kullanıyorsunuz. Ve hatta uzun yıllar ilk makinenizi uzun yıllar kullanıyorsunuz. Sonra kitabınızda Coşkun Aral'ın bir bölümü var sizinle ilgili yazdığı. Coşkun Aral'ı çok eskiden tanıdığım birisi. Şimdi de Sagusat Foton grubunun kurucu üyesi. Orada şu anda çok daha güzel yan yana geliyoruz. Tabii o Türkiye'ye mal olmuş bir fotoğrafçı. Gezi fotoğrafçısı. Evet. Sizin kafanızda bir altın oran var. O altın oranı nasıl tarif edersiniz?
Şimdi tabii teknik ressamlıktan gelen bir güzel kare ölçüleri vardır. Yani kare karedir ama dikdörtgene döndüğünüz zaman da güzel bir dikdörtgenin ölçüleri vardır. Güzel dikdörtgendir. O göze güzel gelen bir dörtgendir. Evet. Yani ne böyle uzundur, ne böyle yukarı doğru şeydir ama Tam karede değil midir? Kare değil. kare karedir, dikdörtgen de dikdörtgendir. Tabii azıcık fotoğrafçılıktan bahsedecek olursak, lekelerin de o karenin içindeki hareketidir. Hareketidir diyorum. Yani bir yer şurada mı olacak, şurada mı olacak, şurada mı olacak, şurada mı olacak. Tabii kadraj yaparken bir takım şey yapabilirsiniz ama hareketleri yerlerini değiştiremezsiniz. Onların yerlerindedir. İşte orada fotoğrafı çekerken kendi kadrajınızın içine o hareketi yerleştirme şansınız varsa o güzel bir harekete sahip bir fotoğraf olur. Bu kadar büyük bir sergi ve kitapla sonuçlanan bir sergi ilk defa açıyorsunuz. Artık dedik bir yere bağlayalım, elimizde eserler olsun dedi. Olur dedim. İstanbul'a hem bir fotoğrafçı gözüyle hem içeriden hem de dışarıdan bakmak bence o kadar kolay değildir. Ama siz o dengeyi yakalamışsınız, altın Şimdi oranı orada İstanbul'a tekrar uyguluyorsunuz. bakmak istiyorum. Evet. Size ilk defa söylüyorum. Şu anda beni çekeceksiniz. Oho, hocam bir dakika. Hayır, O zaman durayım. lütfen. İstanbul'un sizin için en ikonik yeri neresi? Saray ve çevresi, eski İstanbul, hala görülecek yerler var. Böyle kafanızdaki o altın oran ilk başladığınız yıllarla ki toplam aslında 60 yıldan fazladır fotoğrafçılıkla ilgileniyorsunuz. Evet. Bu 36 doğumluyum, Evet. gerisi matematik ise 88 falan sürüyorum, 89. evet 80 yani bir ömür fotoğrafçılığa adanmış. Evet. Bu kadar yıl içerisinde mesela o altın oran hiç değişti mi? Yani ilk günden şimdiye kadar o altın oranın içinde değişimler oldu mu? Tabii şimdi feyiz aldığım, yani teknik ressamlıkta da feyiz aldığım abilerim oldu. Çünkü ben hiçbir teknik ressamlık yapmadan vagon fabrikasında teknik ressam imtihanına girdim ve kazandım. Usta teknik ressamlarla beraber çalıştım. Onlardan da feyiz aldım tabii. Ondan sonra oradaki fotoğrafın, resmi çizerken de bir karenin içine yerleştiriyorsunuz resmi. Evet. Yani bir köşesine değil, o köşesine değil. Bir kağıdın büyüklüğü var. Siz onu da seçiyorsunuz. Tekte de çok güzel işler yaptık. Mesela fotoğrafçılığı orada da kullandım. Tekte Tekte çalışırken. de kullandım. Her işin bir raporu hazırlanıyor. İşte resimlerdeki numaralar değişiyor, şeyler değişiyor. Hiçbir zaman mesela 32 yazılacaksa onu 34 veya 36 diye yanlışlıkla yazma şansınız olmaz. Evet. Mesela Türkçe yazıları yazarken de yanımda muhakkak imla kılavuzu kullanırdım. Çok titiz bir çalışma hayatı Evet. tabii sizinki. Yani hem göz açısından çok titizsiniz. Eminim hani her şey böyle muntazam ve o grafik fotoğraflara bakınca o grafik detayları ben sizin ofisinizde şimdi görebiliyorum aslında. Her şeyin böyle düzenli yerli yerinde olduğu. Hatta kabul etmeksizin çalışıyorsunuz. Tüm bu çalışma hayatınız boyunca teknik ressamlık, hakemlik bir taraftan yani hem spor var, hem sanat var, hem bir taraftan doğayla da çok, balıkçılık mesela hobilerinizden bir tanesi. Tüm bunları harmanladığımızda, tüm bunların aslında hem hayat disiplini olarak hem de hayata bakış açısı olarak fotoğraflarınıza çok şey kazandırmıştır eminim. Belki hani hepsinin fotoğrafını, her anın fotoğrafını çekmediniz ama sizin o altın oran gözünüzde hep süzülüp aslında çektiğiniz fotoğrafa kadar gelmiş. Süzülerek gelmiş bütün fotoğraflarınız pek çok noktada. Evet. Tabii benim bir yaşam parçam. Şimdi de soruyorlar ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiyorum diyorum. Evet. Emekliyim, evde oturuyorum diyemiyorum. Diyemiyorsun. Güzel yaşıyorum. Evet. Güzel de disiplinli yaşıyorum. Sigara içmiyorum. Saray Derneği En güzeli. mensubuyum. Evet. Gezginler Kulübü mezunuyum. Hoş Gezginler Kulübü'nü biraz aksattık.
O Ondan Boro sonra- kitap işleri falan derken sergi, kitap, yoğunsunuz. Evet. Ben hayatımdan memnunum. Tabii dediğiniz gibi emekli değilim, çalışmayı severim. Evet. Ondan sonra şimdi Nurten Hanım'la, eşim Nurten Hanım'la beraber bir hayatımız var. Tabii ama evimiz her zaman 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi olabiliyor. Evet, sürekli En geleniniz küçük- gideniniz çok oluyordur. oluyor tabii. Misafiriniz çok oluyordur. Tabii Nurten Hanım'la da aşkınız, çok güzel bir aşk hikayesi sizinki. Onu kitapta biraz okudum. Hala her yere birlikte gidiyorsunuz, hiç ayrılmıyorsunuz. Mesela onun fotoğrafçılığa merakı var mıydı hiç? Tabii onun da fotoğraf makinesi var. Evet. Siz ailece Ve fotoğrafçısınız. ayrıca tabii şimdiye kadar söyleyemediğimiz bir şey. Benim babam fotoğrafçı. Nurten Hanım, eşimin babası da fotoğrafçı. O da fotoğrafçı bir aileden Tabii, geliyor. ama sonra bir şekilde hayat bizi birleştirdi. Ben vagon fabrikasında çalışırken Nurten Hanım ticaret lisesi mezunudur. O da muhasebesindeydi. Evet. Ondan sonra ben bakıyordum yani, görüyordum onu. Sonra da bir şekilde aile dostlarımızın şekliyle ilk defa söz kesildikten sonra bir arada el ele tutuştuk. Yani bu kadarını anlatayım. Tabii o yıllarda aşklar öyle uzaktan yaşanıyor. Ama çok da güzel, çok mutlu bir evliliğiniz olmuş. 3 çocuk, daha sonra torunlar. Kocaman bir aile. Tabii 6 tane torunum Evet, var. 6 torun. Onlar da çok güzel. İstanbul fotoğraflarına geleceğim. Hani özellikle İstanbul'u konuşmak isterim ama röportajın başında da fotoğraf kitabınızdan bahsettik. Baktığı yerde başka bir dünya. Feruz Ertürer diye. Bir de serginizden bahsettik. Yakında sergi açılacak diye. Şimdi o kitap, fotoğraf kitabı ve İstanbul'da büyük bir sergi açma fikri nasıl gelişti, nasıl doğdu? Siz çeşitli karma sergilerde yer aldınız, sergileriniz oldu ama İstanbul'da bu kadar büyük bir sergi ve kitapla sonuçlanan bir sergi ilk defa açıyorsunuz. Şimdi- Kendinizi sakladınız dememin sebebi buydu. Evet. Şöyle bir şey, yani fotoğrafçılıktan para kazanıp şeydi ama gerekli sergilere katıldık. İşte birçok yerde sergi açtık. Evet. İşte İzmir'e kadar gittik geldik. Aşağı yukarı birçok fotoğrafçıyla da şeyimiz var. Ondan sonra İzzet Geri var. İşte İbrahim Zaman zaten arkadaşım. Coşkun Aral. Diğerleriyle de çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Ama tabii bir kitabı hiç düşünmedim. Sonra Gülden kızım kaç ay oldu, 5-6 ay önce. Baba dedi, bunları dedi artık bir kitaba. Herhalde gidecek, neyse. Artık dedi bir yere bağlayalım, elimizde eserler olsun dedi. Olur dedim. Kendimde hem aile fotoğraflarımın olduğu hem de benim sanat fotoğrafı diye çektiğim onlar bayağı aile fotoğrafları, filmleri duruyor tabii. Yani toz almayacak şekilde 18-24 fotoğraf kutusunun içindeler. Bu ayırdığım işte bir 400 kare kadar fotoğrafı Murat Gür ve Enis Ertürer abimin büyük oğluna teslim ettim. Dedim böyle bir şey istiyoruz, proje. Murat Gür zaten çok sevdiğim bir kardeşim. Ondan sonra onların içinde işte 100 tane fotoğraf ayırdılar. Şey de onlarındır. Zaten bir fotoğrafı kendiniz çekiyorsunuz ama birilerinde muhakkak beğenmesi gerekiyor. Evet. Ve seçmesi gerekiyor. Onlar Küratör orada seçtiler. tabii biraz O devreye kısmını onların nesine küratör deniyor. Evet. Veya organizatör deniyor. Evet. Ondan sonra onlar ayırdılar. Tabii onların bu seçimlerine Türkiye'ye mal olmuş kişiler. İkisi de hayır deme şansım olmadı. Tabii deneme olarak gösterdiniz mi? Gösterdik. Evet. İşte Coşkun Aral'ın da seyrettiği Evet. Foton'da onun ilk gösterisini yaptım.
Ha tabii İFSAK'ta da bir gösterim oldu. Onu da anlatayım. Hı hı. İbrahim Zaman orada fotoğraf hocalığı gibi gruba ders ve söyleşi yapıyordu. Onlara söz vermiş. Hatta onu beni çağırdığı zaman ki onlara da size söz vermiştim. Değişik fotoğrafçılar getireceğim size diye. Beni de takdim ederken işte o verdiğim sözden hiç tanınmayan bir kişi Feruz Ertürer. Evet. Getirdim diye tango şovu gösterdim ve onların bir salonları vardır, salonları, ders salonları ve bütün hepsi ayakta alkışladılar. Ya. Yani o da benim unutulmayacak bir şeyimdir. Evet. İnşallah daha niceleri olsun. Evet. Feruz Bey. Yani sizin fotoğraflarınızı, o yılların izlerini görmek isteriz. Belki bundan sonra davet de alabilirim, bilemiyorum. Evet, Mesela nasıl işte derneğim beni gösteri için çağırdıysa Şubat ayında gideceksem. Yavaş yavaş tabii İstanbul'da sergi açıyorsunuz. İstanbul fotoğraflarına gelmek istiyorum. Bugün de biz İstanbul'da, Taksim'de CVK Bosphorus Otel'deyiz. Onların çok güzel bir suite'inde beraber röportaj yapıyoruz. Ve muhteşem de bir İstanbul manzarası var. Evet, siz gelir gelmez direkt oraya koştunuz zaten. Büyük ihtimalle yine orada da bir altın oran hesaplaması, nereden ne çekerim diye düşündünüz herhalde. Evet, biraz sis vardı. Şimdi Evet. sis açıldı, köprüyü daha iyi göreceğiz. Evet. Güneş de tam geldi. Ondan sonra şimdi onu da yavaş yavaş fotoğraf için iyi bir zaman yaklaşıyor galiba, değil mi bu tarafta? Evet. Sis vardı köprüde. Görünmüyordu çok. Ama yarım yamalak gözükmesi de ayrı bir şey tabii. Ha, o da bir fotoğraf. Düzeltebiliyorsunuz ama mühim olan çekerken onu da binanın yamukluğu böyle binayı çekemezsiniz. Şimdi arkadaş telefona fotoğraf koyuyor, bina şöyle. Mümkün değil. Yani binası dik. Su yerse su seviyesizse su seviyesi. Su böyle olmaz. Deniz çekiyorsunuz, deniz böyle gözüküyor. Yok öyle şey yani. Evet. Siz mesela gördüğünüz fotoğrafları da çok eleştirir misiniz? Instagram'da ya da işte sosyal medyada. İşte bu kadar. O kadar. Evet. Bu kadar. Gerisi fotoğrafçının kendine ait ama o tabii o dediklerim zaten rastgele çekilmiş birilerinin koyduğu fotoğraf oluyor. Fotoğrafçı değil onlar. Evet. Yok ben sosyal medyada yani normal tabii insanların sosyal koyduğu medyada fotoğrafları ama bir fotoğrafçıysa bir fotoğrafçı gözüyle çekiliyorsa her şeye dikkat etmesi gerek. Kadrajını orada ayarlayacaksınız ama. Açıklık, koyukluk şeyi değil. Mesela ben Beşiktaş'taki mağazada çalışırken orada bir stüdyo vardı. Stüdyoda mesela gider, onların çalışmalarının yanında oturur. Bugünkü teknolojide nasıl rutuş yapıldığını izlerdim. Evet. İşte saçı buradan azıcık çıktıysa onu oradan kaldırıyor. Mesela yine aynı şekilde bugünkü teknolojide bir karenin içinden beğenmediğiniz bir parçayı çıkarıyorsunuz ama öbür renklere uygun bir parçayı getirip oraya koyabiliyorsunuz. Evet. Ben hikayesini anlatıyorum ama Evet. daha yapamıyorum tabii. Bugünkü teknolojinin ucundan tutmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ucundan tutabiliyorsak, bilmiyorum tutamadığımı da ama tutmaya çalışıyorum yani. Evet. Makinalarınızda zaten yıllar içinde ilk makinenizden son makinenize kadar teknolojiyi de yakından takip ettiğinizi görüyoruz. Tabii. Bir de hani siz dediniz artık o kadar ağır makine taşıyamıyorum ama hani çok genç, yeni başlayan fotoğrafçılar bile o kadar ağır makine taşımak istemiyor. Artık herkes için yanında olsun, hemen yakalayayım, çekeyim istiyor. Daha küçük makine, hatta telefon kullanıyor çoğu da artık. Evet. Makine seçerken de 50 liralık makineden işte bilmem ne kadar objektiflere kadar sonraki hayatımda çocuklarımla beraber başladığım hayatta hani gelin beraber yaşayalım, bizimle beraber olur musunuz Gülden'in Koton hikayesine dahil olurken ondan sonraki hayatım biraz daha rahat yaşıyor. Yoksa ben emekli maaşımla. Tabii iyi ki biz çocuklarımla hani baba gelir misiniz bizle beraber yaşar mısınız, olur musunuz dediklerine evet demem benim hayatta büyük şansım. Evet.
Evet, ne Onlara güzel. da Hep şimdi bir teşekkür ailede. ederim. Tabii şimdi İstanbul'dasınız artık ve burada daha çok İstanbul fotoğrafı çekeceksiniz diye düşünüyorum. Ama İstanbul fotoğrafları ile ilgili de, yani İstanbul fotoğrafları çok etkileyici. Yani diğer fotoğraflar da öyle ama Adapazarı fotoğraflarınız da öyle. Fakat siz İstanbul'a dışarıdan bir göz olarak da bakabiliyorsunuz. İçeriden bir göz olarak da bakabiliyorsunuz. Artık uzun yıllardır zaten İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Yani Beşiktaş'taki mağazada, ilk mağazada çok çalıştınız. Sürekli Gülden Hanım'ın yanındaydınız. O yüzden yıllardır buradasınız ama İstanbul'a hem bir fotoğrafçı gözüyle hem içeriden hem de dışarıdan bakmak bence o kadar kolay değildir. Ama siz o dengeyi yakalamışsınız. Altın Şimdi oranı İstanbul'a orada da tekrar uyguluyorsunuz. bakmak istiyorum. Evet. Size ilk defa söylüyorum. Evet. Tekrar İstanbul'a tekrar bakacağım. İstanbul turlarına, gezilerine mi çıkacaksınız? İstanbul sergisi mi gelecek yakında? Ya uzun bir şey olabilir. Belki tabii renklilerim gün yüzüne çıkacaksa Türkiye dışında çektiğim çok fotoğraf var. Evet. Çok güzel karelerim var. Ondan sonra belki çok güzel sizin gibi böyle dostlar şeyler vasıtasıyla hani bir dakika deyip de bir şeyini çektiğimiz anlarımız var. Çok oturma durumumuz müsait değil ama gene de ondan sonra Ay, şu anda beni çekeceksiniz. Oho, hocam bir dakika hayır o zaman durayım. lütfen. Koltuk biraz kesiyor ama Evet. olsun. Böylece kamera kaydına geçti fotoğraf çekilme anlarım. Ay, çok teşekkür ederim. Sürpriz oldu bana da. O yüzden. Aa, çok güzel. Wow. Bence çekildiğim en güzel fotoğraflardan biri. Çok teşekkür ederim. Vallahi harikasınız. Çok teşekkürler. Burada kameraya da göstereyim. Estantene Evet. dediğimiz bu. Çok iyi aranız bence teknolojiyle de. Gayet O kadar keyifli işte ilerliyorsunuz. Renkli fotoğraflarınızla ilgili planınız var mı bir sergi açmak gibi? Tabii çalışmak lazım, Evet. seçmek lazım. Ben niye portrenizi çektim? İkinci kitap portre gelebilir içimden evet. gelen Portreler bu. çok Bu güzel olur. çocuklarımız baba eski fotoğrafları olsun dediği bir projeydi. Olabilir diye düşünüyorum. Evet, portreler de gelecek. Çünkü bunlarda çok portre, tek portreler, evet çocukları kalabalık gruplar var. Bir kompozisyon var ama portre yok. Yok. Ben mi Şimdi görmedim orada diyecek. tabii benim Temalar de var. şu anda üzüldüğüm, işte 60'lı yıllarda Türkiye'de iki hallerini gösteren bayram yeri var ama küfeli kız ve küfeli amcalar var. Evet, Onlar da üzgünüm evet, ama çekmişim. evet. Ama her fotoğraf Ama bir belge. işte oradaki şekil, onları hani öyle değil diye çekmedim. Oradaki şekil olarak beni etkiledi. Niye çekmişim de demiyorum ama işte o tarihten ki Türkiye'nin hali bu. O yaştaki insanlar pazar yerinde küfe sırtlarında, küfe dediğimiz bayanlar pazar yerine gidiyorlar. Tabii 3-5 şeyden sonra taşıma şansları yok. Evet. Orada işte böyle küfeli kişiler oluyor. Onları Onlar taşıyor. kullanıyorlar. Sonra çekçek arabaları Evet, başladı. evet. Çekçekçiler, küfeler gitti, çekçekler geldi. Fotoğrafçılıkta da çok değişimler oldu tabii. Sizin başladığınız makinayla, ilk makinanızla son makinanız yan yana şimdi. Evet. Orada Şimdi da çok burada değişimler oldu. Onu getirdim siz görün diye. Evet. Ona çok güzel işler yaptık. Siyah İlk göz beyaz. ağrınız. Evet. Bu da O son göz ağrınız. Leica. Çok Evet. özeniyordum bir Leica'm olsun diye. Hı hı. Ondan sonra işte son versiyonunu birçok şeyi var, yeteneği var makinenin. Ondan sonra birçok şeyi kendileri otomatik yapıyor. Makine siz yalnız görüyorsunuz. Ondan sonra o da ve hafif tabii bir de. Evet, artık kolay. İstanbul onunla mı çekeceksiniz? Çekerim. Evet. Çünkü hani Çekerim. İstanbul'u artık gezeceğim, daha çok İstanbul çekeceğim dediniz. Yanıma bir şey daha alırım diye düşünüyorum. Evet, bir de telefon var zaten 3 makinayla. O zaten harika bir şey. Peki İstanbul'un sizin için en ikonik yeri neresi? En çok nereyi çekmek istiyorsunuz ya da? Şimdi bu arada tabii ben İstanbul'u da
Ama hep bir yerler gibisiniz. Mesela Üsküdar'ı bilmiyorum. Tamam. Loganta'yı biliyoruz, şeyi biliyoruz. Ama tabii saray ve çevresi eski İstanbul. Eski İstanbul hala görülecek yerler var. Değil mi? Hala var. Hala. Kaybolduğum yerler var. Ondan sonra oraları gidip tekrar o fotoğraftan o evler duruyor. Duruyor, evet. Restore ediliyor. İşte çekmek istiyorum. Yenileniyor. Mesela Balat'ı uzun seneler çektim, burada yok. O Balat şeylerim yok. Hem insanları, tabii benim çektiğim 15 sene önce Balat'ı çektim ben. Şimdi nasıl Defalarca değişti? çektim. Şimdi değişti. Ondan sonra, Karşılaştırma fırsatınız olacak şimdi. tabii oradan da portrelerim var. Ondan sonra. Yurt dışı seyahatlerinizi hiç sormadım. Yurt dışında daha çok nereleri fotoğrafladınız ve en çok nereyi sevdiniz? Japonya. Orada bahar çiçekleri festivali oluyor. Ondan sonra çok güzel bir rehberimiz vardı. Güzel bir turla gittik. Ondan sonra Arjantin'de tango şovu sonra size özel gösteririm. 12 kişilik bir turdu. Ondan sonra tur sahibi telefon etti. Dedi ki sizinle beraber dedi, siz 4 kişilik bir kafilesiniz dedi. İbrahim Zaman, ben ve eşlerimiz. Evet. 4 kişiyiz. Diğer turda 8 kişilik bir aileymiş. Onların bir acılıları olmuş. Ama sizi göndermek istiyoruz dediler tura. 4 kişi gider misiniz? Gideriz dedik. İbrahim Zaman'la zaten çocukluk arkadaşımız, düğünlerimiz ve arta beraber oldu falan yılların böyle. dostluğu, ne İşte güzel. abimin fotoğrafhanesinde kalfalık zamanı var. İbrahim Zaman'ın oradan başlayan bir arkadaşlığımız var. Tabii orada İbrahim biraz incelemiş şeyi. O duruyor, tango şovu. Sonra işledik. Murat yaptı tango şovu. Boca diye yine Arjantin'in eski limanının gemicilerin yattığı bir sokak. Boca. Moka. O da var. Ondan sonra halen oraya girdiğiniz zaman o sokağa eski liman, yeni limanları da var ayrıca. Eski liman olduğu gibi duruyor. Ve Avrupa'ya etlerin satıldığı zaman bütün o hangarlar, şeyler böyle dokunmamışlar duruyor. Boca Mahallesi duruyor, bir sokak olduğu gibi. Sokakta işte üstü yatak, otel gibi olan 2 katlı evler, şey değil yani. Olduğu gibi duruyor, orijinal o tarihte. Duvar resimleri, şeyler böyle çıldırırsınız. Ya, ne güzel. Ondan sonra İbrahim Boka dedi. Kız biraz itiraz eder gibi oldu mu Aslanım? Sonra peki siz dedi, tarif etti. Şöyle binersiniz taksiyle gidersiniz de. O gelmedi o gün. Biz o gün Boka'ya gittik. Daha girişte karşılıyorlar. Bayanları bir erkek karşılıyor. Bayları da bir bayan karşılıyor. Biz tabii eşli gittiğimiz için makineler de var. Bize pek dokunmadılar. Evet. Orada işte tango show böyle. Bunları çektik. Ben öyle çekmeyi seviyorum. Estantane çekmeyi seviyorum. Sizin tarzınız bu. Ama daha çok insana odaklanıyorsunuz gibi. Yani insan ya da canlı diyeyim. Hani çok güzel at fotoğrafları falan da var. Natürmort'ta da şey kazanmış, Türkiye birinciliğim var tabii. O Tabii da ki muhakkak var. Ama sanki size orada ağırlıklı da ama olarak. o bir karede çok şey var. Evet. Çatlak topraklar. O zaten o hikayesini de dinledik, çatlak toprakların zaten. O da çok hoş bir hikaye. O da bir fotoğraf gezisindeydi. Rastgele değil. Beraber çıkmıştık. Ondan sonra Adapazarı'nda İl Ormanı diye bir yer var. Oradan aşağıya bakınca tren hattının geçtiği ve küçük bir şey var. Bayırı kesmişler, işte yol yapmışlar. Onun üstüne de esasında renkli çekebilseydik, o zaman kırmızı toprak o çünkü. Ha, anladım. Yani Tabii. bize bildiğimiz teslimesi var ya, Evet, hani evet. onların toprakları gibi kırmızı toprak, mil gelmiş, yayılmış, kalmış. Güneşte çıkınca böyle çatlamışlar. Evet. Siz o anı, o instantaneyi Oradan toprağa onu yakaladınız. görünce indim aşağıya.
Yani oraya gittim. Evet, evet, evet. Orada oldum. Evet, evet. Zaten serginin ismi de o, tekrar hatırlatayım. Baktığı yerde başka bir dünya. Siz baktığınız her yerde başka bir dünya bulmuş ve onu fotoğraflamışsınız. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hem fotoğraflar için hem Çok bu güzel memnun sohbet oldum. için. Böyle güzel bir söyleşi oldu. Tabii biz buradan şunu da görüyoruz. Yani iyi bir fotoğrafçı olmak için bir kere gönül gözünüzün de açık olması gerekiyor. Sizin hayatta Evet. bu iyi kalple bakmanız, pozitif enerjiyle bakmanız bir tarafa, o disiplininiz, titizliğiniz hayattaki hem fotoğraflarınızda hem diğer işlerinizde hem insan ilişkilerindeki titizliğiniz, bunların hepsi birleşince zaten böyle güzel bir hayat, güzel fotoğraflar bırakıyor geride. Çok teşekkürler tekrar. Ben de teşekkür ederim. O zaman Çok size memnun kahveye oldum. geleceğiz. Sağ olun. Kahvede sohbetimize devam. Bekleriz. Evet, bugün Feruz Ertürer'le muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Nerelere gittik, nerelere gittik? İzmit Adapazarı, İstanbul, Arjantin, Japonya derken çok güzel bir insan hikayesi dinledik. Üstelik bir fotoğrafçının hikayesiydi bu. Feruz Bey'in 90 yıllık hikayesini bu küçücük sohbete elbette ki sığdırmak imkansız ama yakaladığımız yerden de yansıtmak istedik. Yakında hem fotoğraf kitabı hem de sergisi olacak Feruz Bey'in. Baktığı yerde başka bir dünya. Gerçekten de öyle olmuş, dinlediniz. Baktığı yerde hep başka bir dünya varmış. O dünyayı kendi de yaratmış. Öyle de söylemek mümkün bence. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.